Sanchez'i çizgi dizi tarihinin en tehlikeli karakterlerinden biri yapan şey yalnızca zekası değil. Çünkü Rick gerektiğinde bir gezegeni yok edebilecek silahlar üretebilen, ölümün bile kalıcı olmadığı bir bilim insanı. Fakat ilginç olan şu ki bazen evrenleri tehdit eden bu adamı sıradan bir kavgada zorlanırken de görebiliyoruz. Bir bölümde neredeyse dokunulmaz görünürken başka bir bölümde beklenmedik şekilde yenilebiliyor. Peki Rick'in gerçek gücü tam olarak nereden geliyor? Bu videoda Rick Sanchez'in fiziksel gücünden çok onu çoklu evrenin en büyük tehlikelerinden biri haline getiren teknolojilerine, silahlarına ve icatlarına yakından bakacağız. Ve videonun sonunda neden birçok kişinin Rick'i kendi evrenin tanrısı olarak gördüğünü daha iyi anlayacaksınız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Rick Sanchez'in en dikkat çekici özelliklerinden biri üzerinde taşıdığı inanılmaz teknoloji miktarıdır. Öyle ki cephanelinde bulunan bazı silahlar teorik olarak bir ülkeyi bile ortadan kaldırabilecek seviyede yıkım gücüne sahip. Üstelik Rick'in avantajları yalnızca silahlarla sınırlı değil. Vücuduna yerleştirdiği sayısız sibernetik geliştirme ve implant sayesinde normal insanların hayal bile edemeyeceği dayanıklılığa ulaşmış durumda. Ağır yaralar aldığında kendini toparlayabiliyor. Hatta bazı durumlarda ölüm bile onun için kalıcı bir son anlamına gelmiyor. Fakat işin ilginç tarafı şu ki Rick'in performansı her zaman aynı seviyede olmuyor. Bazı maceralarında neredeyse durdurulmaz bir güç gibi görünürken bazı olaylarda beklenmedik derecede sıradan rakipler tarafından zor durumda bırakıldığını görebiliyoruz. Bu nedenle Rick'in gerçek gücünü değerlendirirken yalnızca dövüş yeteneklerine bakmak yeterli değil. Onu gerçekten özel yapan şey sahip olduğu teknoloji ve sınırsız yaratıcılığı. Çünkü Rick'in icatlarına göz attığımızda sanki onlarca farklı bilim kurgu evreninin teknolojileri tek bir laboratuvarda toplanmış gibi görünüyor. Duvarlarda yürümeyi sağlayan gelişmiş ekipmanlardan hayvanlarla iletişim kurmaya yarayan cihazlara kadar akla gelebilecek pek çok fikri gerçeğe dönüştürmüş durumda. Kısacası Rick Sanchez yalnızca bir bilim insanı değil, bilim kurgu dünyasının hayal ettiği teknolojileri gerçeğe çevirebilen bir mucit. Rick'in dikkat çeken özelliklerinden biri de popüler kültüre ve bilim kurgu yapımlarına olan ilgisi. Görünüşe göre izlediği filmlerden ve okuduğu çizgi romanlardan ilham almakla kalmıyor. Birçok teknoloji kendi evreninde yeniden üretmeyi de başarıyor. Bunun en iyi örneklerinden birini Solar X bölümünde görüyoruz. Rick'in kullandığı ekipmanlar arasında Wolverine'in pençelerini, Magneto'nun miğferini ve Cyclops'un ünlü vizörünü hatırlatan teknolojiler bulunuyor. Göndermeler bununla da sınırlı değil. 8. sezonun 9. bölümündeki robot kalabalığına dikkatli bakıldığında Doktor Wu evreninin ikonik düşmanlarından biri olan Dalek'i görmek de mümkün. 4. sezonun ilk bölümünde ise Morty'nin kullandığı çanta Harry Potter serisindeki Hermione Granger'ın iç hacmi normalden çok daha büyük olan büyülü çantasına açık bir gönderme niteliğinde. 6. sezonun 9. bölümünde Rick Morty'ye yapay zeka ile donatılmış özel bir kılıç veriyor. Üstelik bu yapay zeka Blade'den esinlenilmiş bir savaşçı gibi davranacak şekilde tasarlanmış. Aslında bakarsanız bu Rick'in sahip olduğu sayısız kılıçtan yalnızca biri. Cephaneliğinde enerji kılıçlarından mekanik savaş kılıçlarına kadar o kadar fazla seçenek bulunuyor ki hepsini depolamak için başlı başına ayrı bir silah odası gerekebilir. Aynı durum ateşli silahları için de geçerli. Rick'in elinde sıradan enerji tabancalarının yanı sıra hedefleri parçalara ayırabilen deneysel silahlar, patlayıcı küpler ve boyutuna rağmen devasa yapıları yok edebilecek güçte kompakt silahlar bulunuyor. Bazı icatları ise tam anlamıyla absürt. Örneğin bir blaster vurduğu nesneyi parçalara ayırıyor ve ortaya çıkan parçalar adeta kendi iradelerine sahipmiş gibi etrafa kaçışmaya başlıyor. Başka bir cihazsa temas ettiği canlıyı saniyeler içinde eritebiliyor. Rick'in en yıkıcı silahlarından biri olan ısı topu ise çok daha etkileyici. Bu silah ateşlendiğinde önüne çıkan engelleri önemsemeden kilometrelerce ilerleyebiliyor ve yoluna çıkan her şeyin içinden geçebiliyor. Rick'in kullandığı teknolojiler yalnızca yanında taşıdığı cihazlarla sınırlı değil. Aslında kendisi adeta yaşayan bir teknoloji platformu. Vücudunun büyük bir kısmını hatta bazı iç organlarını bile gelişmiş sibernetik implantlarla değiştirmiş durumda. Bu yüzden onu bazen modern bir müfettiş Gadget'a benzetmek hiç de yanlış olmaz. Bu geliştirmeler sayesinde normal bir insanın yapamayacağı birçok şeyi gerçekleştirebiliyor. Çeşitli itki sistemleriyle havalanabiliyor ve büyük bir kuvvet gerektiren işleri rahatlıkla yerine getirebiliyor. Hatta gerektiğinde ellerini doğrudan ağır silahlara dönüştürebildiğini görüyoruz. Evet, kelimenin tam anlamıyla elleri birer bazukaya dönüşebiliyor.
Ama bu daha başlangıç. Rick'in sırtında farklı tehditlere karşı hazırlanmış taşınabilir bir cephanelik bulunuyor. Karşısındaki düşmanın türüne göre ihtiyaç duyduğu ekipmanı saniyeler içinde ortaya çıkarabiliyor. Bu cephanelikte standart enerji silahlarından elektroşok cihazlarına, robotlara karşı kullanılabilecek özel araçlardan yakın dövüş odaklı silahlara kadar oldukça geniş bir ekipman yelpazesi yer alıyor. Rick'in hazırlık seviyesi ise bazen komik denecek kadar ileri gidiyor. Öyle ki yanında hukuki bir tartışma çıkması ihtimaline karşı Amerika Anayasası'nın bir kopyasını, doğaüstü varlıklarla karşılaşma ihtimaline karşıysa bir voodoo bebeğini bile taşıyabiliyor. Ve eğer sahip olduğu ekipmanlar yeterli olmazsa vücudundan ek mekanik uzuvlar çıkarabiliyor. Bu uzuvları farklı amaçlara göre değiştirebiliyor. Hatta gerektiğinde onları farklı silah sistemleriyle donatabiliyor. Bazı implantatları ise fiziksel olarak kendisinden çok daha güçlü rakiplere karşı avantaj sağlıyor. Örneğin geri çekilebilir ağır silah sistemleri ve destek mekanizmaları sayesinde normalde başa çıkamayacağı düşmanları bile kontrol altında tutabiliyor. Rick'in gözleri de sıradan değil. İçlerine yerleştirilen gelişmiş analiz sistemleri sayesinde karşısındaki herhangi bir maddeyi saniyeler içinde tarayabiliyor. Yapısını inceleyebiliyor ve kökeni hakkında bilgi elde edebiliyor. Üstelik yanında taşıdığı teknolojiler bununla da bitmiyor. Eline entegre edilmiş mini laboratuvar sayesinde en beklenmedik durumlarda bile analiz yapabiliyor. Örnekleri inceleyebiliyor ve kısa sürede teşhis koyabiliyor. Kısacası Rick yalnızca teknoloji kullanan bir bilim insanı değil, teknolojinin doğrudan kendi bedeninin bir parçası haline geldiği bir karakter. Rick'in üzerinde taşıdığı teknolojiler yalnızca saldırı amaçlı değil, gizlilik ve kaçış konusunda da oldukça donanımlı. Çevresine uyum sağlayarak görünümünü kamufle etmesine yardımcı olan sistemler, onu tamamen görünmez hale getirebilen ekipmanlar ve istediği zaman ortadan kaybolup tekrar ortaya çıkmasını sağlayan özel teknolojiler kullanıyor. Ancak Rick'in teknolojik avantajları yalnızca vücuduyla sınırlı değil. Günlük olarak giydiği kıyafetler bile başlı başına birer teknoloji harikası. Örneğin botlarının içine yerleştirilmiş motorlar sayesinde havalanabiliyor. Yüksek hızlara ulaşabiliyor ve kısa sürede büyük mesafeler kat edebiliyor. Kemerinde ise oldukça sıra dışı savunma sistemleri bulunuyor. Rick'in alışılmışın dışında tehditlere karşı bile hazırlıklı olduğunu düşünürsek buna pek şaşırmamak gerekiyor. Bileklerinde taşıdığı gelişmiş cihazlar da son derece etkileyici. Bu ekipmanlar yalnızca enerji saldırıları gerçekleştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda evrenin farklı noktalarına dağılmış teknolojileri uzaktan kontrol etmesine de olanak sağlıyor. Ceketinde gizlenmiş özel bir mekanizma sayesinde ise anlık olarak büyük mesafeler aşabiliyor ve rakiplerinin beklemediği noktalara ulaşabiliyor. Hatta laboratuvar önlüğü bile sıradan bir kıyafet değil. Bazı durumlarda kendi başına hareket ederek rakipleri yakalayabiliyor. Bu yönüyle büyülü bir pelerini andırıyor. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Rick'in emrinde çok sayıda robot kostümü ve ağır silah sistemi de bulunuyor. İhtiyaç duyduğunda bunları kullanarak savaş gücünü daha da arttırabiliyor. Diyelim ki tüm bu savunmaları aşmayı başardınız ve Rick'e saldırma fırsatı buldunuz. İşte o noktada devreye başka güvenlik önlemleri giriyor. Kullandığı gelişmiş saha sistemleri çevreyi sürekli analiz ederek olası tehditleri hesaplayabiliyor ve yaklaşan saldırıları önceden tahmin edebiliyor. Ayrıca rakibin kullandığı silahı inceleyip çalışma prensibini saniyeler içinde çözebilen özel cihazları da sahip. Bu sayede bazı saldırıları daha gerçekleşmeden etkisiz hale getirebiliyor. Eğer buna rağmen ateş açılırsa otomatik savunma sistemleri devreye giriyor ve holografik kalkanlar oluşuyor. Bu kalkanlar gelen mermileri engelleyebildiği gibi bazı durumlarda saldırıyı doğrudan geri yansıtabiliyor. Kısacası Rick'e ulaşmak zaten zor fakat ona zarar vermek çok daha zor. Rick'in en sıra dışı ekipmanlarından biri de özel bir şırınga. Bu teknoloji sayesinde devasa bir canlıyı saniyeler içinde kontrolden çıkmış bir öfke makinesine dönüştürebiliyor. Üstelik bu varlık aldığı hasarı emerek daha da güçlenebiliyor ve bu güç artışı doğrudan Rick'in lehine çalışıyor. Savunma teknolojileri söz konusu olduğu zaman da Rick oldukça ileri seviyede bir karakter. Dokunan herkesi elektrikle etkisiz hale getirebilen özel zırhları bulunuyor. Bunun yanında dışarıdan müdahale edilmesini son derece zorlaştıran ve neredeyse kusursuz bir koruma sağlayan gelişmiş kostümler de kullanıyor. Nedendir bilinmez ancak ona dokunan bir kişi bir anda ölebiliyor. Evet, kelimenin tam anlamıyla ölebiliyor. Ayrıca Rick'in dayanıklılığının büyük bir kısmı yalnızca ekipmanlardan kaynaklanmıyor. Vücudunun önemli bölümü mekanik sistemlerle güçlendirilmiş durumda ve bu da onu sıradan insanlara kıyasla çok daha dirençli hale getiriyor. Öyle ki kemik yapısı bile normal bir insanınkinden çok daha sağlam. Bazı durumlarda ağır kesici aletlerin bile bu iskelete zarar vermekte zorlandığını görüyoruz. Hayati organları da ek güvenlik önlemleriyle korunuyor. Özellikle kalbi ekstra savunma katmanlarıyla çevrili durumda. Hatta aldığı ağır hasarlarda bazı organların normal bir insanın yaşayamayacağı şartlarda bile işlevlerini sürdürmeye devam edebiliyor. Rick'in güvenlik sistemleri yalnızca uyanık olduğu zamanlarda çalışmıyor. Uyurken bile olası tehditleri algılayabilen ve tehlike anında otomatik olarak devreye giren savunma
savunma mekanizmalarına sahip. Üstelik Rick'in koruma sistemleri yalnızca kendi bedenini kapsamıyor. Smith ailesinin yaşadığı ev bile çeşitli savunma teknolojileriyle donatılmış durumda. Evin birçok noktasında aileyi korumak için hazırlanmış güvenlik önlemleri bulunuyor. Yolculuk sırasında da durum farklı değil. Rick'in uçan aracı potansiyel tehditleri sürekli izleyerek gerektiğinde anında müdahale edebiliyor ve sahibini korumak için saldırıya geçebiliyor. İlginç olansa bu yapay zekanın yalnızca savaşmak için tasarlanmamış olması. Uygun şekilde ayarlandığında çatışmaları analiz edebiliyor, taraflar arasında sorunları çözmeye çalışabiliyor ve bazı durumlarda karşısındaki kişiyi psikolojik olarak etkileyerek şiddetten vazgeçmesini sağlayabiliyor. Kısacası Rick'in teknolojileri sadece yok etmek üzerine kurulu değil. Gerektiğinde savaşları sona erdirebilecek kadar karmaşık çözümler de sunabiliyor. Ancak Rick'in sahip olduğu güç yalnızca kişisel ekipmanlarıyla da sınırlı değil. Gerektiğinde emrine verebileceği robot ordularından gezegen çapında savunma sistemlerine kadar sayısız kaynağa erişebiliyor ve bunlar sahip olduğu teknolojilerin yalnızca görünen kısmı. Yıkım gücüne baktığımızda ise işler çok daha korkutucu bir hal alıyor. Rick'in geliştirdiği nötrino bombası tek bir aktivasyonla tüm dünyayı ortadan kaldırabilecek seviyede bir tehdit oluşturuyor. Kullandığı uzay gemisi de sıradan bir araç olmaktan çok uzak. Bu gemi yalnızca gezegenler arasında seyahat etmekle kalmıyor. Gerektiğinde bir gezegeni, hatta bütün bir güneş sistemini taşıyabilecek kapasiteye sahip. Portal teknolojisindeki ustalığı zaten serinin temel taşlarından biri. Rick yalnızca insanlar için geçitler açmakla kalmıyor. Gerektiğinde tüm gezegenleri evrenler arasında taşıyabilecek büyüklükte portallar oluşturabiliyor. Bunun yanında biyoloji alanındaki bilgisi de en az mühendislik kadar etkileyici. Çok kısa bir süre içerisinde bütün bir türe hedef alabilecek biyolojik silahlar geliştirebiliyor. Hatta bazı nanoteknolojik virüsleri hedefin vücudunu dakikalar içinde parçalayabilecek kadar ölümcül olabiliyor. Bunun en büyük örneklerinden birisi ise aşk iksiri olayıydı. Başlangıçta masum görünen bu deney kontrolden çıkmış ve sonuç olarak bütün bir gezegenin Cronenberg benzeri mutasyonlara uğramasına neden olmuştu. Tüm bunlar göz önüne alındığında RIC-137'nin neden evrenler arası ölçekte bir tehdit olarak görüldüğünü anlamak zor değil. Üstelik onu tehlikeli yapan yalnızca icatları da değil. Elindeki tüm teknolojileri alsanız bile Rick hala son derece korkutucu bir karakter olmaya devam ediyor. Örneğin hapishaneye kapatıldığında bile sistemin kontrolünü ele geçirmeyi başarmış, kendi anıları üzerine değişiklikler yaparak bütün düzeni alt üst etmişti. Bir başka olaydaysa elinde neredeyse hiçbir kaynak yokken kısa sürede çalışır durumda bir laboratuvar kurmuş ve gelişmiş bir mekanik zırh üretmeyi başarmıştı. Belki de bunun en etkileyici örneği Turşulik macerasıydı. Normal şartlarda tamamen savunmasız olması gereken bir durumda bile kanalizasyondaki basit canlıları kullanarak kendine mekanik bir dış iskelet oluşturmuş ve eğitimli ajanlarla savaşabilecek hale gelmişti. Rick'in bilgi birikimi yalnızca bilimle de sınırlı değil. Dizi boyunca mitoloji, büyü, doğaüstü olaylar ve ezoterik konular hakkında da son derece geniş bir bilgiye sahip olduğunu görüyoruz. Öyle ki bir noktada torun çekicini bile yeniden üretmeyi başarabiliyor. Ayrıca sahip olduğu replikasyon teknolojileri sayesinde nesnelerin ve bazı durumlarda çok daha karmaşık yapıların kusursuz kopyalarını oluşturabiliyor. Genetik ve biyolojik manipülasyon konusundaki uzmanlığı sayesinde canlıları tamamen farklı formlara dönüştürebiliyor ve onların biyolojik yapılarını yeniden şekillendirebiliyor. Fakat Rick'in ulaştığı en tehlikeli alanlardan biri zaman üzerinde kurduğu hakimiyet olabilir. Çeşitli teknolojileri sayesinde zaman akışına müdahale edebiliyor, olayların doğal seyrini değiştirebiliyor ve normal şartlarda imkansız görünen sonuçlar elde edebiliyor. Ölüm bile onun için kesin bir son anlamına gelmiyor. Phoenix projesi sayesinde öldüğü durumda bilincini yeni klon bedenlere aktararak geri dönebiliyor. Rick yalnızca teknolojik üstünlüğüyle değil, insanları yönlendirme konusundaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Fiziksel ve zihinsel manipülasyon konusunda son derece yetenekli ve çoğu zaman rakibini savaş başlamadan etkisiz hale getirebiliyor. Bilgi seviyesi ise neredeyse akıl almaz boyutlarda. Evrenin işleyişine dair sırları çözmüş durumda ve hatta bir noktada sonsuz enerji üreten küçük bir evren yaratmayı bile başarmıştı. Zamanla ilgili başarıları da bununla sınırlı değil. Gerektiğinde zamanı durdurabiliyor, döngüye sokabiliyor veya kendi amaçları doğrultusunda yeniden şekillendirebiliyor. Bazı hikayelerde ise olayları yalnızca tek bir zaman diliminde değerlendirmiyor. Geçmiş, şimdi ve gelecekle ilgili bilgileri aynı zamanda işleyebildiğini görüyoruz. İşte tüm bunların sonunda ortaya çıkan tablo oldukça net. Rick Sanchez yalnızca daha iyi bir bilim insanı değil. O çoklu evrenin kurallarını anlamış ve gerektiğinde bu kuralları kendi lehine kullanabilen bir karakter. Bu yüzden birçok kişi onu kendi çoklu evreninin tanrısı olarak görüyor. Fakat Rick'i diğer tanrı figürlerinden ayıran önemli bir nokta var. O körü körüne inanılmasını istemiyor. Rick Sanchez için önemli olan şey inanç değil, kanıttır. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Rick and Morty serisinde görmüş olduğumuz Rick karakterinin gerçek gücü nedir? Bu konu hakkında konuştuk. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için
için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.